John Wick gibi öldürülemez olmak ister miydik? Açık konuşalım, efsanevi olurdu. Aslında bilime göre, daha doğrusu kuantuma göre öldüğümüzde tamamen yok olmuyor olabilirsiniz. Daha doğrusu ölmüyor olabilirsiniz. Eğer fiziğin en heyecan verici fikirlerinden biri olan kuantum ölümsüzlük doğruysa. Bu fikri test etmek için birazdan küçük bir deney de yapacağız aynı zamanda. Ama ona birazdan geliriz. Bu fiziğin en başarılı teorilerinden biri etrafında gerçekleşen gerçek ve eşsiz bir bilim. Bunu anlamak için de sana küçük bir hikaye anlatmamız gerekiyor. Evrenin en küçük parçalarının yani atomların ve temel parçacıkların hikayesi. Düşünüyorum, öyleyse titreşiyorum. Ben bir atomum. Milyarlarca yıldır aynı döngüdeyim. Yıldız oldum, taş oldum, insana dönüştüm. Ve her defasında insanlar hayat başladı dediler. Halbuki ben zaten hep vardım. Yani asıl ölümsüzlük bende, sizde değil. Tamam. Tamam. Seni öyle alalım biz. Evet, şimdi Günlük hayattaki nesnelerde her şey sezgisel olarak anlamlıdır. Örneğin bir misketi aynı kuvvet ve açıyla 10 kez atarsan her seferinde aynı yere düşer. Ama bir elektronu aynı şekilde 10 kez fırlatırsan her seferinde farklı yerlerde belirir. Yani rastgelelik etrafımızı kale gibi kuşatmıştır. Bu durumu çözen hikayeye kuantum mekaniği denir. Defalarca ve defalarca değindiğimiz, anlatmaktan bıkmadığımız o müthiş özden bahsediyorum. Basitleştirirsek şöyle işler. Bir elektron gibi bir parçacık küçük bir misket gibi değil, şekil değiştiren, yayılıp akan bir şey gibidir. Biz buna dalga deriz. Ama işi çok daha garipleştiren şey şudur. Bu bir madde veya enerji dalgası değildir. Bir olasılık dalgasıdır. %0 ile %100 arasında değerler alabilen, maddi olmayan bir öz. Bu ne anlama geliyor? Kuantum mekaniği aslında elektron hakkında pek bir şey söylemez. Sadece elektron dediğimiz bu varlığın ortalama davranışlarını bize söyler. Diyelim ki evine doğru bir elektron tabancası ateşliyorsun. 100 kez de deniyorsun bunu. 80 kez elektron oturma odanda, 20 kez ise mutfakta beliriyor. Yani elektronun olasılık dalgası %80 oturma odasında, %20 mutfakta. Sinir bozucu olan şu ki bu olasılık dalgaları hikayesi gerçek dünyada inanılmaz derecede iyi çalışıyor. Sadece teorik bilgilerden ibaret değil yani. Bilim insanları bunu sayısız deneyle test ettiler ve her defasında çok güzel sonuçlar veriyor. Mikroçiplerden geçen bilgiden, yıldızların merkezinde gerçekleşen füzyona kadar birçok şeyi de açıklıyor aynı zamanda. Ama bu nasıl mantıklı olabilir? Kuantum mekaniği elektronun neye benzediğini, nasıl hareket ettiğini, hatta nasıl bir tadı olduğunu söylemez. Peki bizim hikayemiz elektronun kendisini anlatmıyorsa neyi anlatıyor ve bu beni nasıl ölümsüz yapabilir? Kuantum hikayesi aslında ne hakkında? Bilim insanları bu soruyu 100 yıldır soruyor, tartışıyor. Bir sürü fikirler ortaya atıldı. Ama biz burada sadece iki popüler görüşten bahsedeceğiz ve bunu belli karakterlerle temsil edeceğiz. İsterseniz biz onları Kemal ve Cafer olarak ikiye ayıralım. Kemal hesap yapan, farazilere inanmayan, tipik mantıkçı, gözlerimle görmediğime inanmam diyen, deneyler yapan, fizik deneyleriyle ilgili olan, kafamızda peri masalları uydurarak bir yere gelemeyiz diyen hesapçı kitleyi temsil etsin. Cafer ise her şeyde anlam arayan, sadece aklıyla değil, kalbiyle de düşünebilmeyi öğrenmiş, kuantum mekaniğinin gerçekle ilgili bir hikaye olduğuna inanan, sezgiciliğini ön planda tutan hikayeci kitleyi temsil etsin. Kuantum hikayesinin gerçekte ne anlama geldiği konusunda bu kitlelerin bu iki sözcüleri aracılığıyla ufak tartışmaya giriştiğini düşünelim. Kemal ve kitlesi tabii ki gözümle görmeyene, aklımla yatmayana inanmam beyefendi söylemiyle devam ederken Cafer, "Kardeş, saçmalıyorsun. Madem gözünle görmeyene inanmıyorsun, o vakit sen kendinde beyin olduğuna da inanmaman lazım değil mi? Ey vatandaşlar!" diyerek tartışmayı başka boyuta çekiyor tabii ki de. Onlar tartışa dursun. Biz çoklu evrenler yorumumuza, kuantumumuza geri dönelim. Biz zaten sizi tanıştırdık onlarla. Çoklu dünya yanlılarına göre evren, aynı anda tüm olası sonuçların var olduğu sonsuz derece karmaşık bir kuantum durumudur. Eğer elektronun olasılık dalgası %80 oturma odasına, %20 de mutfağa düşüyorsa,
Bu elektronun kendisinin de bu şekilde bölündüğü anlamına gelir. Yani elektronun 5 versiyonu vardır. 4'ü oturma odasına, biri de mutfağa gider. Ama sadece elektron bölünmez. Sen de elektronu gözlemliyorsun. Dolayısıyla senin de 5 versiyonun olur. 4'ü elektronu oturma odasında, biri de mutfakta görür. Bu farklı sen versiyonlarının hepsi eşit derecede gerçektir. Hepsi şu anda evindedir. Ama birbirleriyle iletişim kuramaz veya etkileşime giremezler. Yani sen şu an sadece tek bir versiyonsun ve yalnızca tek bir şeyi deneyimliyorsun. Elektronu oturma odasında ya da mutfakta görmek. Ya da bu videoyu şu anda odanda izliyorsun ya da nerede izliyorsan. Başka bir anında mutfakta, başka bir anında da banyoda olup, başka bir anında da garajında izliyor olabilirsin yani bunu. Çoklu dünyalar yorumu şunu da söyler. Fiziksel olarak mümkün olan tüm dünyalar şu anda aynı yerde yan yana vardır. Ama birbirlerinden tamamen bağımsızdırlar ve bunlardan sayısızca vardır. Her olası kuantum süreci başka olası dünyaların da var olduğu anlamına gelir. Bir radyoaktif atom bozuldu mu? Başka bir dünyada bozulmadı. Kafana küçük bir kuş dışkıladı mı? Başka bir dünyada olmadı. Termodinamik dersinden kaldın mı? Başka bir dünyada kalmadın gibi gibi. Her saniye trilyonlarca yeni dünya üst üste var olmaktadır. İşte burada yeter lan diye bağırıyor Kemal ve yandaşları. Bu dünyalar birbirleriyle etkileşemezse var olduklarını kontrol edemeyiz. Bilimin nerenizden anlıyorsunuz? Susun, adam akıllı hesap yapın. Düşünün, bu okumuş aydınları bile çıldırttılar. La bu adam en son beyefendi diyordu. Neyse. Ama bir yol olabilir. Fakat bunu yapmak için yüzlerce kez ölmen bile gerekebilir. Ve belki ölümsüz olduğunu kanıtlayabilirsin. Nihai deney. Tek yapmamız gereken odana 2 yüksek gerilimli kapı yerleştirmek. Kapılardan biri açılırsa güvenli çıkışa ulaşıyorsun. Diğeri açılırsa yüksek gerilim sistemi devreye giriyor ve kapıyı açan versiyonun anında puf oluyor. Şimdi gözünle görmediğine inanmadığını söyleyen Kemal kapıları rastgele açıyor. 2 ihtimal var. Güvenli kapıdan geçip hayatta kalmak veya elektrik çarpmasıyla puf olmak. Haydi deneyimiz başlasın o zaman. Bip, şanslısın. Güvenli kapıyı açtı. İsterseniz bir kez daha deneyelim. Bip ve tekrar. Bip ve daha yüzlerce kez. Eğer sadece tek bir evren varsa, yakında elektrik çarpması Kemal'i yok edecek. Ama çoklu dünyalar teorisi doğruysa her seferinde farklı versiyonlar oluşturacak. Bazıları yok olacak, yalnızca bir versiyonun hayatta kalacak. Ve bu versiyonu deneyimliyor olacak. Ne kadar çok denese de Kemal her seferinde hayatta kalıyormuş gibi hissedecek. İlk başta şans gibi görünüyor. Ama yeterince tekrar edersen bu şans neredeyse imkansız hale geliyor. Tek evrende 100 kez ard arda hayatta kalma ihtimalin milyarlarca sıfırla ifade edilebilecek kadar düşük olurdu. Ama sen hala buradaysan evren sana derin bir sırrını fısıldıyor. Çoklu dünyalar teorisi doğru olabilir. Ve böylece kendi kuantum versiyonlarından bazılarını kaybetmiş olsan da bu versiyonda sen hayatta kalıyorsun. Ve aslında bir bakıma da ölümsüzsün. Eğer her olası kuantum süreci bir dalda mutlaka gerçekleşiyorsa bu yalnızca neredeyse sonsuz versiyonun olduğu anlamına gelmez. Aynı zamanda her zaman aşırı derecede şanslı olan bir versiyonun olacağı anlamına da gelir. Ya yıldırım sana çarpıyor ama kuantum onu yolundan saptırdı. Kafana beton parçası düşer ama kuantum onu tüneller ve içinden geçip gider. Termodinamik vizen kötü geçer ama sınıfın en iyi notuna sahip olursun. Ölme olasılığın ne kadar yüksek olursa olsun bir dalda hep hayatta kalabilirsin. Yani şu anki kendini önemsiyorsan diğer tüm versiyonları ve onların sevdiklerini de önemsemelisin. Başka bir deyişle, eğer kafana beton parçası falan düşüyorsa kenara çekil ve mümkün olduğunca çok versiyonunu kurtar. Ne kadar çok versiyonun yaşarsa evren o kadar zengin olur. Ve bir başka sebep daha var. Çoklu dünyalar yorumu ne kadar güzel ve zarif görünse de bu onun kesin doğru olduğu anlamına falan gelmiyor yani. Doğru olup olmadığını bilmiyoruz. Ve şimdiye kadar Cafer gibiler elektrikli odadan geçip risk de almadı yani. Konuştular, işte böyle şeyler olur dediler ama risk almadılar. Eğer Kemal'in tayfa haklıysa, onlar gözüyle görmedikleri şeye inanmıyorsa ve böyle çoklu dünyalar falan yoksa sadece tek bir dünya vardır. Tek bir sen. Ve eğer kafana bir beton parçası düşerse geçmiş olsun. Ama doğruysa harika olmaz mıydı? Çünkü çoklu dünyalar fikri doğruysa ne kadar şanssız olursan ol,
her zaman bir yerde şanslı olan bir sen var.